Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz ve örgülerimi, videolarımı hemen takip etmeye başlayabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda süper kolay iki şişle yapılan bayan patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Modelimiz çok güzel, böyle puf puf yumuşacık bir model oldu. Örgüsünden kaynaklı olarak bakın, sadece dümdüz bir parçadan oluşuyor. Sadece lastik örgüden oluşuyor. Modelimiz bakın böyle istediğimiz kadar esneyebiliyor. Sadece şu üst kısmında ve sadece şu arka kısmında dikişimiz var. Bakın alt kısmında hiç dikişimiz yok. Şöyle. Şu kısmı bakın böyle haroşa örgü ördüm. Sonrasını lastik örgü olarak aynı modelden devam ettim. Modelimiz 37-38 ayak numarası için uygundur sayıları. Bakın böyle toplam 52 ilmekle modelimize başladım ben. Her türlü ayak numarası için bu sayılar olur. Çünkü bakın böyle esneyen bir model. Sadece siz uzunluğunu değiştirebilirsiniz diğer ayak numaraları için. Uzunluğunu ise şöyle karar veriyoruz. Ayağımızı örgümüzün üzerine koyuyoruz. Ördüğümüz parçanın bakın boyutu tam geliyor. Bu şekilde uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Çünkü bu çok soruluyor. Böyle ayağımızı koyduğumuzda bakın böyle uzunluğunu bu şekilde ayarlıyoruz. Modelimiz için malzeme olarak ben şöyle 3 mm şiş kullandım. 3 mm olan her türlü şişle bu modelimizi örebilirsiniz. Patiklik ip kullandım. Tek renk, hem bay hem bayanlara uygun bir renk kullandım. Makasımız var ve iğnemiz var dikiş dikmek için. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte geçelim. İlk defa iki şişle örgüye başlayanlar için de çok kolay ve çok gösterişli bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve renk renk bu modelimden de mutlaka denersiniz diyorum. Şimdi yapımına geçelim. Evet, şişimizi aldık. İpimizi boynumuza attık. Ne kadar ilmek atacaksak o kadar uzunlukta ipimizi bıraktık. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. Şimdi ilmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde toplam 52 tane ilmek atalım. Evet, 52 tane ilmeğimizi bakın şişimize attık. Şimdi ipimiz bu tarafta, örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız. Öncelikle bakın ilk ilmeği aldım. Diğer ilmeklerimi böyle ters olarak örüyorum. İki kenarında da 6'şar tane ilmeğimiz bu şekilde olacak. 4, 5 ve 6. Bakın bu şekilde 2, 4, 6. 6 ilmeğim bu tarafta. Şimdi bir sonraki ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Diğer 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeklerimiz bu ilk sıramızda biraz örmesi zor olabilir. 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle ilmeğimi gevşettim. 2 ilmeğimi düz ördüm bakın. Bir ilmeğimi ters örüp 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz olarak 6 tane ilmeğim kalana kadar bu şekilde örüyorum. Evet, en son 6 ilmeğime geldim. En sonuncu ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. En sonuncuyu düz olarak örüyorum. Ben hep en son ilmekleri düz örüyorum. İlk ilmeği
örmeden alıyorum. Bakın şu 6 ilmek kısmı şu taraf. Diğer tarafı da şu taraf. İki kısmı da bu şekilde öreceğiz. Evet, şimdi örgümüzün ön yüzüne geçtik. Ön yüzünde yine alt ilmeği örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini böyle ters olarak örüyorum. Haroşa örgü uygulayacağız. Yani ilk 6 ilmeği haroşa örgü olarak kabul ediyoruz. Bakın böyle 2, 4, 6. 6 ilmeğimi bakın böyle ördüm. Sonrasında gelen ilmeğim bakın düz. Onu düz olarak ördüm. Diğer iki ilmeğim ters. Onları ters olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğim düz. Onu düz olarak ördüm. İlmekleri göründüğü şekilde örüyoruz. 2 ters, 1 düz. Bakın bu şekilde. 2 ters, 1 düz olarak en sondaki 6 ilmeğe kadar gelelim. Evet. Bakın en son ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan 6 ilmeğimde 5 tanesini böyle ters olarak yani haroşa örgü olarak örüyorum. En sonuncuyu ise düz olarak ördüm. Bakın bir diş haroşa sırasını örmüş olduk. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir diş haroşa sırasını yaptık. Örgümüzün bakın ön yüzünde modelimizi oluşturmuş olduk. 2 ters 1 düz, 2 ters 1 düz olarak şu modeli oluşturmuş olduk. Bakın başlangıç kısmı şu kısım. Şu kısımdan başlıyoruz. Şu kısımda bitiriyoruz patiğimizi. Şu haroşa sırası 25 diş haroşa sırası olana kadar bu şekilde örelim. İlmekleri arkada ve önde görüldüğü şekilde örerek 25 sırayı tamamlayalım. Önden sayıldığında bakın şu 25 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın bu şekilde toplam şöyle şuradan saydığımızda 25 haroşa sırası örmüş olduk. Şöyle birlikte sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 haroşa sırası bakın böyle ördük. Şu kenar kısmını saydık. Bu kenarda da yine aynı şekilde bakın patiğimizin şu kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi şu kısmının yapımına hep birlikte geçelim. Evet, şimdi şu uç kısmının yapımına geçeceğiz. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzünden bakın şurada 6 tane ters örgümüz vardı. Onları bakın sonrasında her tarafına aynı şekilde lastik örgü şeklinde ilerleyeceğiz. Onun için şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ikisini ters olarak örüyorum. 1 2. Bakın bu tarafta 3 ilmeğim var. Sonrasında sıradaki ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ve 2. Sonrasında yine ilmekleri olduğu gibi örmeye devam ediyorum. Bir tane düz var, onu düz ördüm. 2 tane ters var. 2 tane ters ördüm. Bir tane düz. Bakın 2 tane ters. Bu şekilde ilmekleri geldiği gibi yani gördüğümüz gibi örerek şu kısma kadar gelelim. Evet, kenardaki 6 ilmeğime geldim. En son düz örmüştüm. Sonrasında 1 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın üçüncüyü düz olarak ördüm. Diğer kalan 2 ilmeği ters olarak ördüm. En son ilmeği düz olarak ördüm. Bakın şu şekilde. Sonrasında örgümün arka yüzünü çeviriyorum.
ilmekleri nasıl görüyorsam o şekilde öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın 2 ilmeğim düz olarak görünüyor. Onları düz olarak örüyorum. Bu ilmeğim ters olarak görünüyor. Onu ters örüyorum. 2 ilmeğim düz olarak görünüyor. Onları düz olarak örüyorum. Bir ilmeğim ters olarak görünüyor. Onu ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerim zaten göründükleri gibi örünecek yine. Bakın 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters. Bu şekilde devam edelim. En son kısımda da bakın yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Bakın ters görünüyor ilmeğim, ters ördüm. 2 düz var. 2 düzü ördüm. Bir tane ters var. Ters ördüm. 2 tane ilmeğim düz görünüyor. Onları düz ördüm. En son ilmeği de yine düz olarak ördüm. Hep ben en son ilmeği düz olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Burası örgümüzün ters yüzüydü. Şimdi örgümüzün bakın ön yüzündeyiz. Yine aynı şekilde ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alacağız. 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz şeklinde öreceğiz. Ayak uzunluğu boyunca bu şekilde örelim. Evet bakın bu şekilde modelimizi toplam şuradan bakın şu kısım bittikten sonra buradaki düz örgüleri sayıyoruz. Şöyle şu düz örgülerin şu kısımlarını saydığımızda toplam 33 sıra yapmış olduk. Bakın şöyle şu kısımlarını sayıyoruz. Saydığımızda şuradan şu kısmı 33 sıra yapmış olduk. Düz örgüyü saydık. Şimdi 34. sıramdayım. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın. Burada ilk ilmeği örmeden aldım. 2 ters ilmeği ikisini birlikte alarak ördüm. Sonrasında düz ilmeğimi ördüm. Burada ters ilmeklerimizi azaltarak gideceğiz. 2 ters ilmeği ikisini birlikte aldım. İkisini bir ördüm. Sonrasında düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeği birlikte aldım. İkisini bir ördüm. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğimin ikisini bir ters olarak ördüm. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 2 tersi ikisini birlikte örerek sıramızı bitirelim. Evet bakın aralardaki 2 tersleri ikisini bir örerek bakın 1'e düşürmüş oldum ve ilmek sayımı da aynı zamanda azaltmış oldum. Şu an 34. sıramızı ördük. Bakın şöyle şu dişlerimizi saydığımızda toplam şu kısımdan itibaren 34 sıra örmüş olduk. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ise ilmekleri gördüğümüz şekilde öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzüne gelelim. Evet şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizi bitirerek patiğimizi bitirmiş olacağız. Bakın 2 ilmeği birlikte aldım. Ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeği birlikte aldım. İkisini bir ters olarak ördüm. Burada ilmekleri böyle sıkı sıkı gerdirelim. 2 ilmeği bir ördüm. Aldım. İkisini bir ördüm. Şöyle yapalım. 2 ilmeği bir aldım. İkisini bir ördüm. İlmeği diğer şişe geçirdim. 2 ilmeği bir aldım. İkisini bir ördüm. Bu şekilde tek ilmek kalana kadar örelim. Evet son tek ilmeğim kaldı. Onu da bir kez bakın böyle örerek ipimi burada kopartacağım. Makasımızı da keselim.
şekilde patiğimizi bitirmiş olduk. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın bitmiş hali bu şekilde. Bundan sonra dikim aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, dikim aşamasına geçelim. Şimdi ipimizi, iğnemizi taktık. Bakın böyle ucunu düğümlemedik. Şimdi şu kısmından şöyle aralıklı olarak böyle ipimizi geçirelim. Evet, böyle tersinden böyle büzelim bu kısmını, bakın bu şekilde. Sonrasında şöyle iki ucunu sıkıca böyle birbirine bağlayalım. Birkaç kez de bakın şu uç kısmından şöyle geçelim. Bu kısmı ayağı hiç rahatsız etmiyor. Hani rahatsız eder mi diye düşünmeyin. Ben giydim, kullandım biraz. Şimdi bu şekilde birkaç defa geçtikten sonra bakın böyle düz tarafını çevirelim. Ben bu kısmını düz tarafından diktim. İsterseniz ters yüzünden de dikebilirsiniz. İsterseniz ters yüzünden de dikebilirsiniz. Ben bu şekilde dikiş kısmını böyle düz yüzünden yaptım. Bakın şöyle ilmeklerin şöyle karşılıklı şu kısımlarından alarak bu şekilde dikerek bakın şöyle şu haroşa kısmına kadar şöyle diktim şu kısmını. Bakın böyle ön kısmının dikişini bitirmiş oldum. Şu haroşa kısmına kadar, şu kısma kadar diktim. Bakın burada da göründüğü gibi şöyle. Sonrasında şu arka kısmının dikimine geçelim. Bakın şöyle. Bu arka kısmında isterseniz böyle örgümüzün ters yüzünden, isterseniz yine böyle örgümüzün düz yüzünden dikebilirsiniz. Şöyle örgümüzün öncelikle ters yüzünü çeviriyorum ben. Şöyle şu kısımdan başlıyorum. İpimi burada düğümlüyorum. Sonrasında dikmeye başlıyorum. Siz dediğim gibi ister ters yüzünden, isterseniz düz yüzünden bu kısmını dikebilirsiniz. Şimdi bu kısmını dikelim. Evet, patiğimizin dikimini bitirdik. Bakın böyle incecik, uzun görünen böyle yumuşacık puf puf bir patik modeli oldu. Bakın böyle istediğimiz kadar bakın böyle esneyebiliyor. Şöyle. Umarım sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte bu patik modelini de yapmış oluruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.